Merhabalar efendim. Pelinçini ben. Pelinçin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Her zaman bu bölümün başında aynı şeyi söylüyorum. Çok da sıkıldınız ama yarım kalan bölümü izlediğiniz için keşke bu bölümleri çekmek zorunda kalmıyor olsaydım diye başlayacağım ve karşımda yine çocuğu için adalet peşinde olan, adaletin yerini bulması için uğraşan, savaşan bir anne var. Güllücan karşımda. Eyüpcan Güner'in annesi. Güllü Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Pelin Hanım. Nasılsınız? Ben bunu biraz böyle şey diye soruyorum artık bu yayınlarda. Lafın Yani gelişi oluyor ama e- nasılsınız? evet, lafın gelişi. Yani iyi değiliz yani hiçbir konuda artık. Yani normal ayaktayız ama hayatta değiliz. Yani normal insanlar gibi yaşamıyoruz. Güllü Hanım, siz oğlunuzu, 12 yaşındaki oğlunuzu 29 Temmuz 2025 günü Evet. kaybettiniz. Evet, kaybettim. Biz bu olayı dönercide çalışan, böyle hatırlatayım sevgili seyirciler size. Çünkü ne yazık ki o kadar çok bu tip olaylara karşılaşıyoruz ki hafızanızı tazelemek adına şöyle bir detay vereceğim. Dönercide çalışan, hatta bir kamera görüntüsü çıktı. Televizyonlarda, işte internette, orada burada gördük. Kovalanan, dönercide çalışan, sabaha karşı bir saatte bir kovalama videosu gördük. Haberlere böyle yansıdı. Eyüpcan Güner davası bu. Eyüpcan da o gün o olayda kaybettiğimiz evladımız. Şimdi bugünden başlayalım ya. 29 Temmuz 2025'te oğlunuzun başına ne geldi Güllü? Oğlum daha önce yani evime yakın Hı sahil hı. beldesinde e, anne dedi, okullar dedi kapandı dedi. Arkadaşlarım çalışıyor, ben çalışmak istiyorum dedi. Ben Hı. dedim ki oğlum sen küçüksün. Hatta gidip ona bir tane ork aldım. Evden dışarı çıkmasın, gitmesin diye. Yok dedi anne. Benim arkadaşlarım sanayiye gidiyor. Ben gidip çalışacağım. Ben de dedim ki ben seni kesinlikle sanayiye göndermem. Bu benden habersiz iş aramaya falan gitti birkaç yere. Ben de tanımıyorum diye göndermem dedim yani. Göndermedim de. En son tanıdık yani eşimin arkadaşı. Dedi ben dedi Eyüpcan'ı çok seviyorum. Benim yanıma verin. Elim kolum olur. Eyüpcan da sevinerek gitti. Yani doğru anlamış mıyım? Bunun altını şöyle çizelim. Şimdi siz konuşurken ne düşünüyorum biliyor musunuz? Matiye Ahmet Minguzi'yi mesela düşündüm. Şöyle Evet. düşündüm. Matiye Ahmet Minguzi olayının üzerinden bakın vakit geçiyor. İşte başka bir sürü evladımızı burada konuşur haldeyiz. Yani onu bir düşündüm. Evet. Ve şunun da altını çizeceğim. Siz Eyüpcan çalışmak istiyor, sanayiye yollamıyorsunuz, güvenli değildir diye. Hani daha Evet. güvenli bir Ve yerde ağır olsun. diye. Ben ağır yani kaldıramaz, yapamaz. Hani istemiyordum yani. Yani Güvenli ben olduğunu, daha çok okumasını istedim. güvenli olduğunu düşündüğünüz bir yere oğlunuzu emanet ediyorsunuz. Bir dönerci anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Evet, Peki evet. 29 Temmuz biz bu haberi şöyle sabaha karşı 3-4 civarında bu olay yaşanıyor. Şimdi Evet, ne dörtte bu. olmuş? Ne o Şimdi saatte şöyle, orada ne iş var ve ne olmuş? şimdi normalde Anamur hani nem oranı yüksek, yazın sıcak ve ben oğluma dedim ki oğlum gitmek istiyorsan gündüz git. Yok dedi anne dedi gündüz dedi dükkana hiç müşteri gelmiyor, sokakta insan yok, çok sıkıcı. Normalde akşam üzeri 5 gibi gidip 12'de ustası bırakıyordu. Tamam. Ama olay günü dükkanda temizlik falan var. Demişler ki oğlum gel seni eve bırakalım. Oğlum da demiş ki beraber kapatırız dükkanı ne olacak ben burada oturuyorum. Ben de dedim ki oğlum hani eve gel niye bekliyorsun sen 2 saat milleti yani ne işin var? O da dedi ki anne ne olacak dükkanda oturuyorum. Çünkü oraya bir hevesle gitti yani. Bu arada şunu Ola- da söyleyeyim. Eyüpcan okuyan bir çocuk. tabii Ee, tabii 7. bu, sınıfa geçti. bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Bu haberler çıktığında Güllü Evet. Hanım, hani niye çalışıyor 12 yaşında çocuk okusaydı keşke falan diye hemen aileye yüklenildi. Onu bir altın çizelim. Okuyan bir çocuk Eyüpcan. Okuyan bir çocuk yani her şey var hani desen Hı, sosyal bir çocuk normal hani çocuklar telefon tablette oyun bağımlısı öyle bir çocuk değildi. hı, hı. Tek sevdiği şeyler top oynamak, bisiklet, arkadaşlarıyla gezmek, zaman geçirmek. Yani sosyal bir çocuktu. Hani eve kapanayım, oyun, tablet, şu bu falan yok yani. Yoksa Eyüpcan'ın çalışmaya ihtiyacı da yoktu. Ve Hah, ben istemiyordum. bunun da Ben bunu altını. istemiyordum. Ben onu orada öyle çalışırken görünce üzülüyordum ya. Hani
Yani benden habersiz gidip başka yerlerde hani Hı. gezip iş araması yerine en azından ustası dedi ben götürürüm, ben getiririm, bana emanet. Ha, götürüp getiriyordu. Olay günü de Eyüpcan kalmak istediği için ustası da diyor ki ben diyor bu paketleri dağıtayım, dükkanı kapatalım. Gece saat 3. Tamam. Bu sırada bu katil zanlısı 25 yaşındaki Necmettin Ulaş, bunun da çocukluk arkadaşı bir gün önce Eyüpcan'ın yanında işe giriyor. O da garsonluk gibi bir şey mi giriyor? Aynen garsonluk gibi bir şey. Hı Ve hı. olay anında dükkanda 5 müşteri bulunmakta. Hı hı. Gece saat 3'te. Onlar görgü tanığı. Onlar hani olayı anlattılar bize. Bunlar bu katil zanlısı dükkana giriyor. Eyüpcan'a diyor ki sen bana terbiyesizlik yaptın. Ben sana bunun bedelini ödeteceğim. Sonra ikisi bir şey konuşuyorlar. Bunu Eyüpcan da duyuyor. Şimdi O, hemen burada durduruyorum. Altını çize çize gideyim sevgili seyirciler. Aynı şeyi düşündüğünüzü tahmin ediyorum da bakın. 25 yaşında değil mi katil zanlısı? Katil evet. zanlısı. Aynen. 12 yaşında Eyüpcan bakın. Şimdi 25 yaşında çok özür dilerim eşek kadar bir adam yani artık reşit Evet. olmuş. 12 yaşında bir çocuğa dönüp sen bana yanlış yaptın falan diyebilecek bir diyalog ne kadar sağlıklı olabilir? 25 yaşında bir artık çoluk çocuğa karışacak bir insan 12 yaşında altın çiziyorum bir çocuğa nasıl böyle bir diyaloğa zaten girebilir? Baştan burada çok saçma bir şey konuştuğumuzun farkındasınız herhalde. Buyurun devam edin. Evet. Ondan sonra görgü tanıkları tabii bunları anlatıyor. Onlar şakalaşıyorlarmış, şakayla kafasına dokunmuşlar, çocukla çocuk olmuşlar. Yani onlar ifadelerinde biz şakalaşıyorduk. Hmm. Görgü tanıkları olmasa zaten yan çizecekler. Peki Ondan tamam. sonra Sonra ne oluyor? sonra ne oluyor? Görgü tanığı diyor ki e, Eyüpcan'a onlar bir şey konuştuktan sonra bunu Eyüpcan duyuyor. Tamam. Eyüpcan duyduktan sonra diyor ki şey diyor ben seni diyor öldüreceğim. Bağırıyor oğluma çağırıyor. Yani benim oğlum da hiçbir tepki vermiyormuş. Hani dedim hani Eyüpcan dedim onlara bir şey mi söyledi? Bir Yok son abla dedi hiçbir şey demedi. Dese ne olacak 12 yaşında bir çocuk siz kazık kadar adamlarsınız. Yani Güllü Hanım hani baştan demin de söyledim ya 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 25 yaş karşı taraf yani ne söyleyebilir ne olabilir? Burada hiç. Yani Peki ondan sonra bizim bu haberlere ve sosyal medyaya yansıyan bir kovalama videosu var. Yani Eyüpcan'ın evet, kaçtığı koşarak arkadan da bu kişinin kovaladığı. O evet. olay nasıl olmuş? Yani orada ne gördük biz? Olay şöyle, tabii bu hani çocuğu tehdit ediyorlar, seni öldüreceğim, seni şöyle yapacağım, terbiye edeceğim. Ondan sonra müşterilerin içinde çocuğumun kafasına sert bir şekilde vuruyor. Ve benim çocuğum yine korkuyor, sesini çıkarmıyor. Hı hı. Dedim neden hani keşke müdahale etseydiniz. Tabii. Yani Yani müşterileri de eli ağır, hani hiç kimse de bir şey demiyor bakın. Hiç kimse yok, karışmıyor. yok. Yani Şimdi keşke polisi arasaydınız. Şimdi bu Ha, videoda görüyoruz değil evet, mi? Şu beyazlı şahıs mı? 25 evet, yaşındaki. beyaz, aynen beyazlı şahıs Hı hı. elinde kelebek bıçağı döndürüyor. Benim çocuğum arkasına baka baka gidiyor. Hani geliyor mu, gelmiyor mu? Bir şey Yani söyleyeceğim. korku içinde. Güllü Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada Eyüp Can bakın gidiyor. Arkasından gelecek. Elinde bir torba var. O torbayı böyle bırakacak. Mesela biliyor muyuz o torbada ne olduğunu? Evet, evet. Yani kendisinin yani ifadesinde yemek varmış. Bir de Ha, orada terliklerini çıkarıyor. Çocuğu daha evet, hızlı kovalayabilmek için. Temmuz ayı ya şimdi anamın evet. nem oranı yüksek. Terlik ayaktan kayıyor. Bak Ayaktan, görüyorsunuz. Bakın sevgili seyirciler duracak. Şimdi burada torbayı bırakacak. Evet, terliklerini çıkarıyor hızlı koşmak evet, için. Evet. terliğini. Evet, çıkarttı terlikleri. Koşuyor. Biz bu kamera görüntüsünden sonrasını bilmiyoruz. Siz biliyorsunuz ne Evet. yazık. Buradan sonra ne Ee, yaşanıyor? Ondan sonra oğlum Eyüpcan canını kurtarmak için bir iş hanının pasajına giriyor. Hı Dört hı. saniye beraber giriyorlar. Ve bu katil zanlısı Necmettin Ulaş 49 saniye sonra bir çıkıyor. Hı hı. Dışarıda sigara içiyor ama oğlum hiçbir şekilde çıkamıyor. Bu kamera Oğlum görüntüsü var. Bunlar da var. Yani pasaja beraber girme görüntüleri var. Bu var iki beyaz defa. hı, Ondan sonra oğlumun
zemin kattan yukarı çıkarken eğer bir daha gitmeseydi oğlum yaralıydı. Belki çıkacaktı. Bu koştuğu ana yola tekrar çıkacaktı. 5 basamakta kanı ve ayakkabısı bulunmakta. Sigarasını demek içtikten sonra tekrar giriyor. 3,5 dakika zaman geçiriyor. Bakın bunların hepsi, bu arada tekrar tekrar söylüyorum. Dava gününü de yayında söyleyeceğiz zaten. 30 Evet. Nisan'da dava var. Bunların hepsi bakın biliniyor. Yani kamera görüntüsü var, pasaja giriş var, pasajdan çıkış, efendim sigara içiş, geri çıkış falan. Bunların Hep hepsi var. var. Ama Elimizde bu bilgiler. pasajın içinde kamera görüntüsü yok. O üç Tamam. buçuk dakika hani sigarasını içtikten sonra 3,5 dakika giriyor ve oğlum yani bizim gördüklerimizi söyleyeyim. Hı hı. Oğlumun şortu yarıya kadar indirilmiş, poposu meydanda, ayakkabılar farklı yerde, kan zemin katın çıkış merdiveninde ve düştü süsü vermiş. Hı. Fakat bıraktığı yerde düşme ihtimali yok. Yukarıda tepede 90 santim beton korkuluk var. 4 metre yükseklik. Çocuğumun vücudunda kırık yok, morluk yok. Kafa arkasında yani adli tıp raporunda da künt kafa travması Baya ve sert bir şekilde vurulması yani. sert bir cisimle vurulması ve o iz bırakmış yani beyaz toz var. Oğlumun bulunduğu yerde toz yok. Toz nerede var? Zemin katın altında, merdiven altında var. Çocuğuma düştü süsü verdi. Ve ifadesinde diyor ki ben çıkarken pat diye bir ses duydum. Bu çocuk oradan düşse yani beyni patlar. Yani ben bunu anlatıyorum. Bir türlü kimseye anlatamadım. Şunu demeye mi getiriyor? Anlamaya çalışalım hep beraber. Yani bu beyazlı şahıs diyor ki ben kovaladım. Burada saklayamayacak. Pasaja Evet, da girdim artık. Sonra pasajdan bir çıktım. Dağın diye bir ses geldi. Kendi aynen öyle. düştü diyor. Tamam. Evet. Şimdi bakın Ama bir anne, yani çok özür dilerim. Bir evet. anneyle konuşuyoruz bakın. Güllü Hanım. Demin bizde fotoğraflar var bu arada sevgili seyirciler. Biz vermek istemedik. Yani Eyüpcan'ın bedeninin nasıl bulunduğunun fotoğraflarını Güllü Hanım bana attı. Ben bir annenin bana kendi evladının bu fotoğrafları bana atıyor olmasından utanıyorum zaten. Bakmak zorunda olmasından utanıyorum. İncelemek zorunda olmasından utanıyorum. Yani ben o şortun indirilmiş, işte efendim kafasındaki o beyaz, bahsettiği her şeyi ben zaten gördüm. Size burada vermek istemedik fotoğrafı. Peki böyle düştü diyor. Evet Başka düştü. vücudunda ne yaralar var Eyüp Can'ın? Vücudunda dudağını dört Hı. buçuk santim kesmiş. Yani kesin bu çocuk yaşarsa e, beni söyler gibisinden. Ben öyle düşünüyorum. Yani şuradan şöyle yani çocuğun sen Ha, niye kestin suratını yani? İnsanın dudağına aklı böyle, yani yanağına doğru bir kesik atmış, anladım. Kesik evet var. Tamam. atmış. Başka ne E, varmış bunda? Sol koltuk altında o darbe oğlumun ciğerine delmiş. Şuradan sol koltuk altından sol meme ucuna kadar 10 santim uzunluğunda yani o kadar derin ki oğlumun böyle yağları dışarıya fışkırmış ve olay günü doktor dedi akciğerine delmiş. Akciğer sönüp kalbe baskı uyguladı. Kalbi durdurdu. Biz kalbi çalıştıramadık. Doktorun bize uzman doktorun hastanede söylediği bu. Düşme vakası geçmedi, hiçbir şey geçmedi. Ondan sonra onun altında bir kesi daha var. Düzenli kesiler böyle faça atıyorlar ya. Hı hı. Ben oradan biliyorum. Peki O da şöyle bir şey de soracağım Güllü Hanım. evet. Bir üzerinde bir şey bulunuyor mu? Bir kesici alet? Yok onu yok ediyorlar. Hı, Hayır, yok suç aleti ortada yok. hı. Yani şu an hala bu kesilerin neyle yapıldığını biz, yani o cisme sahip değiliz, öyle mi? Değiliz. Adli tıp raporunda kesici delici alet ama Tamam. dırtıklı bir şeyle kesmiş. Tırtıklı. Aynen. Tırtıklı kesici aletle verilmiş yaralar var ve anladığım kadarıyla doğru anlamışım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Adli tıp raporuna bakarsak bu darbelerden, yani bu kesilerden aldığı işte hasardan ve kan kaybından ötürü kaybetmişiz biz Eyüpcan'ı. Bir Ee, yerden düştüğü için falan değil anladığım kadarıyla, değil Adli mi? tıp ölümcül olarak künt kafa travması kafasından aldığı darbeden dolayı bir de boynu kırıktı oğlumun. Yani boynunu da kırmış. Yani sert bir cisimle mutlaka vurmuştur ya da çocuğu kaldırıp yere vurmuştur. Başka bir açıklaması yok ve kalan vücudu pürüzsüz yani. Ne bir morluk var, ne bir kırık var, hiçbir şey yok.
Ya kafasında da kırık yoktu. Yani kafasında ezik dahi yoktu yani. Bakın ya böyle bazı hani arada duruyorum. Hani yayını şu an izleyen, şu noktaya kadar izleyenler için şunu tekrar tekrar hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın bir anne kendi evladının işte otopsisini anlatıyor bize. Yani bedenini Yani anlatıyor. Ya bu ve bunları bunları taşımak çok zor. Ben o fotoğraflarla yaşıyorum. Yani ben o olay günü ben zaten bayıldım orada. Doktor açıklamayı yaptıktan sonra ben şey düşündüm. Hani oğlum baygındır diye düşündüm. Doktor açıklamayı yaptıktan sonra ben zaten benim oğlum ölemez diye çığlık atıp bayılmışım. Ee, Yaralarını görmek istedim o zaman. Bana göstermediler. Bir şey yok dediler. Ama sonra o fotoğrafları fotoğrafları aldım, gördük. geçtim. Elime geçtikten sonra ben o gün bugün önceden oğlumun gülen yüzünü hatırlıyordum. Şimdi yani hep o kesikler, yani o nasıl acı çekti. Yani ben elime bıçak alınca bile yani yemek yapacağım, aklıma oğlum geliyor. Almak istemiyorum, yani yapamıyorum. Evimde yemek bile yapamıyorum. Yani Haklısınız. bir de şöyle bir şey. Biz 3 gün sonra düğüne gidecektik. Ben alışveriş yaptım. Oğlum dedi ki, anne dedi ben düğünde bu tişörtü giyeceğim. Ben o tişörtü götürdüm, onun o paramparça bedenine giydirdim. Sarılacaktım, dediler sarılma kanıyor. Kıyamadım, yüzüne dokundum, bir yanağımı koydum, öptüm. Zaten gerisi dediler pamukla bile kanı durduramıyoruz. O kadar pamuk koyduk yine kanıyor. Böyle duruyorum, söyleyecek bir şey hani söylediğim hiçbir şey acınızı hafifletmeyeceği için sadece duruyorum. Şunu soracağım peki. Şimdi 29 Temmuz. Evet, Nisan yani 30 Nisan'da bizim şeyimiz var, işte dava var. evet, Bu noktaya kadar hukuki anlamda neler oldu? Çünkü ben biliyorum ki siz bir şey istiyorsunuz ve o şey olmuyor. Yani evet e, olmuyor. onu anlatmanızı istiyorum. Tam olarak hukuki olarak ne noktadayız ve siz ne istiyorsunuz, ne olmuyor? Onu sizden duyalım. Benim açıkçası bugüne kadar talepte bulunduğum davayla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Öteki suç ortağı dışarıda 9 aydır geziyor. 9 aydır benim çocuğum toprakta. Benim Suç, çocuğumu susturdular. suç ortağı dediniz, Eyüp Can'la dönercide çalışan kişi. Evet, Yani bu beyaz. Hı, bir gün önce işe giren şahıs. 9 aydır dışarıda ve savcılık bana dedi ki görgü tanıkları ifade versin, ben onu tutuklayacağım. Görgü tanıkları ifade de verdi, o tutuklanmadı. Yani mesela düşme vakası, düşme işini çıkaran katil zanlısı Necmettin Ulaş. Katil zanlısı diyor ki ben çıkarken pat diye ses duydum ve o raporlar düşme vakası olarak bütün dosya öyle hazırlandı. Ama adli tıpta künt kafa travması. Peki bu çocuk hani düştüyse kim kesti benim oğlumu diyorum. Cevap yok. Katile gelince hani o yaptı deyince kamera görüntüsü yok diyorlar. Tamam kovalarken falan onlar var. Pasajın içinde. Peki oğlumun düştüğünü gösteren bir kamera görüntüsü var mı? Yok. Peki siz neden katilin söylediğine göre dosyayı hazırlıyorsunuz? şöyle hem öyle hem de şöyle, yani daha da şunu daha açık açık şu yazı not aldım önüme. Şimdi siz Evet, diyorsunuz ki adli tıp raporuna göre, bakın değil mi? Adli evet, tıp raporuna göre künt kafa yaralanması. evet, Ne kafaya sert bir cisimle vurulması. evet, Burada ama böyle bir rapor var ve de kesikler var vücutta. evet. Tarif ediyorsunuz santim santim yerini. Bunların hepsi adli tıp raporunda var değil mi? Var. Var Peki var hep var. yüksekten düşme olarak nasıl yansıyabilir savcı? Bunu nasıl yüksekten düşme olarak değerlendirebilir diye soruyorsunuz değil mi? Doğru Evet, anlamışım. Biz de bunu soralım diye altını çiziyorum. Sorumuz bu. Peki evet. ihmal ve olası yani ihmal ve kasıtlı adam öldürme meselemiz var bir de. Onu da anlatın. İhmal olarak görülüyor değil mi şu an bu mesele? Evet evet şu an iddianame ihmali davranıştan kasten adam öldürme. Burada bir ihmali davranış yok. Yani Hı. benim çocuğumu dilim dilim doğramış, yani bu ihmal midir yani? Bir de 25 yaşında kanında yasaklı madde bulunan Heh, idrarı
bulunan yani bir şahıs var ve nasıl yani kovaladığı, bir de oğlumun kıyafetlerini bile kesici aletle böyle paramparça etmiş ya, kesici aletle. O pasajın içinde raporda da geçiyor. Çocuğun vücudunu herhangi kesebilecek bir şey yok. Yazılıyor bunlar. Kim kesti? Giren belli, çıkan belli. Başka bu arada başka onu ben zaten sormuştum Gül Hanım. Pasaja o arada başka giren çıkan da yok. Yok, yok. Yani üzerimde kesici alet yoktu demiştir muhtemelen beyaz gömlekli Evet. şahıs. Ne varmış üstünde? Hiçbir şey yok muymuş? Ya zaten benim oğlumu öldürdükten sonra gidiyor suç ortağı arkadaşıyla kameralarda kayıtlı 3-5 dakika bir şey konuşuyorlar ve bunların ikisinin ifadesi biz şakalaşıyorduk. Ve oradan çıkarken şortunu düzenliyor. Şortun içine bir şey koymuşsa da olabilir. Çünkü bu görünmez ya da düşecekmiş gibi düzeltiyordur. E, Bu şahıs benim oğlumun yerini söylemiyor. Gidiyor evine duşunu alıyor, uyuyor. Bakın ihmali buradan mı veriyor? Mesela o ihmal bu mesela çocuğu kovaladınız, efendim şakalaştınız. Bir küt diye ses duydunuz ama üstünde durmadınız, eve gittiniz. İhmal mesela. O ihmali oturtturmaya çalışıyorum. Burada nerede ihmalden bahsediyoruz ya? Söyleme Yani nasıl bulundu Eyüpcan peki? Bu söylemediyse nereden buldular Eyüpcan'ı burada? Pasajı. Eyüpcan'ı gece 4'te buldular. Bu katilin arkadaşı arıyor patronunu. İşte diyor ki Necmettin geldi Eyüpcan'ı kovaladı. Çocuk ortada yok. Hatta biri de demiş ki hani eve gitmiştir. Patronu diyor bu çocuk diyor eve gidemez diyor. Ben diyor götürüyorum, ben getiriyorum. Artı bisikleti de vardı. Bisikleti de burada diyor bu çocuk gidemez yani bu kadar yol. Patronu motoru veriyor bu Necmettin'in arkadaşına. Git şu ara sokaklara bak. Bir bak nereye gitti. O da gidip 15 dakika geziyor. Arada zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Hani çocuk yani can versin diye. Çünkü benim oğlum bulunduğunda nabzı atıyordu. Bakın o Ama 15 dakika önce olsa belki de Eyüpcan'ı kaybetmemiş olacağız. Bu olay olur olmaz. Diyelim ki şakalaştılar, diyelim ki düştü. Diyelim ki o pat diye sesi duydu. Haber verse Eyüpcan'ı kaybetmiş olmayacağız. evet. İkincisi yalan beyan var. Şöyle ki Necmettin değil mi beyaz gömlekle? Evet, evet. Şimdi diyor ya onun arkadaşı Necmettin Eyüpcan'ı kovaladı. Eyüpcan ortalarda yok. Yani pasajı söylemiyor mesela ısrarlı bir şekilde ama pasajı Söylemiyor. Pasaja girdiğini de biliyor. biliyor evet. Söylemiyor. Söylemiyor. Ben şey diyor bir de olay günü dedi ki hani biz olayın ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bunlar el kol hareket şakası yapıyorlar. Ben kameraya bakıyorum benim çocuğum arkasına baka baka gidiyor. Bu hep ortada olan bir şey. Allah'tan ki kamera çekmiş. İşte şakalaşıyorlar. Burada şaka yok. Burada Ya tehdit ediyor, bağırıyor. Yani Gülüm çağırıyor. 25 yaşında arkadaki. Öndeki 12 yaşında ya. Yani şakalaşmaktan ya da yani ne olursa olsun bakın 12 yaşında bir çocuk size ne derse desin bu yani oturup böyle bir şey için bir motivasyon olamaz, bir bahane olamaz yani. 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Önden giden Eyüpcan 12 yaşında. Hani burada konuşma bitti zaten. Peki şu da var. Yani bu arkadaş yani Eyüpcan'la dönercide çalışan ve şu an tutuksuz olan arkadaş bayağı yeri saklıyor. Yalan söylüyor, zaman kazandırıyor ve şu an tutuksuz olarak dışarıda ne yapıyor şu an? Bir de birebir hani benim oğlum senin arkadaşındı. Benim oğlumu darp eden senin arkadaşın senin gözlerinin önünde müşterinin içinde yaptı. Evet. Sen, sen o da 24 yaşında. Sen neden müdahale etmiyorsun? Benim çocuğuma bağırıyor, küfrediyor, seni öldüreceğim diyor. Yani Ya sen neden yani hiçbir müdahalede bulunmuyorsun? Kovalıyor. Hepsini size, görüyorsun. size ulaşmaya çalışan oldu mu hiç? Yani bu mesela bu beyazlının arkadaşı, o dönercide çalışan görgü tanıkları birebir konuştuğunuz insanlar oldu mu? Orada olan ne diyorlar? Görgü tanıklarıyla konuştum. Onlar da ifade verdiler. Hani onların anlattıklarını ben zaten söylüyorum. Eğer onlar da olmasaydı yani diyeceklerdi biz şakalaştık çocuk gitti. Çocuk gitti, kendi kendini bıçakladı. Öldü. Yani kendi kendini bıçakladı mı diyeceklerdi Aynen. peki. Ben Diyeceklerdi. hatta bunu savcılığa söyledim. Yani siz ne demek istiyorsunuz? Benim çocuğum intihar mı etti demek istiyorsunuz? Zaten canını kurtarmak için koşuyor. Hayır diyor biz öyle demek istemiyoruz. Peki benim çocuğum mu? Hadi kendi atlasa ayağıyla atlar. Vücudunda bir kırık çıkık yok. Kafa arkası darbe.
Yani evet, Sadece şurada evet, darbe var, başka yerde yok. adli tıp raporuyla iddianamedeki sebep şey tutmuyor birbirine yani, Tutmuyor, aynen. örtüşmüyor. Onun altını sürekli çiziyoruz. Yani o örtüşecek gibi de değil çünkü kesici şeyler var yani bıçaklandığı Evet. için hani bu örtülebilecek bir noktada değil. Düştü mü Güllü Hanım? Hah, geldiniz. Otopsi raporuyla iddianamedeki ölüm sebebi tutmuyor. Yani Evet. bıçak darbeleri olduğu için de hani tutacak gibi değil. Günün sonunda evet bu çocuk koştu, biz kovaladık. Bir de girdiği yeri de söylemiyor, pasajı da söylemiyor. Sonra söylemek zorunda kaldı herhalde diye tahmin Yok, ediyorum. söylemiyor. Geliyor diyor ki ben diyor bulamadım diyor. Bu sefer patronu aramaya gidiyor. Yani aramaya çıkıyor, eve kadar geliyor ama bize bir şey söylemiyor. Tekrar gidiyor. En son bakıyor şey diyor. Baktım diyor pasajın kapısı açık diyor. Telefonu böyle tuttum ışığını. Bir baktım yerde Eyüpcan şöyle yüzü koyun yatıyor. İlkim bayılmıştır diye düşündüm. Hemen 112'yi arıyorlar. Çocuğun şortu yarıya kadar indirilmiş, ayakkabılar farklı yerde, şortu kesici aletle paramparça. Güllü Paramparça. Hanım, Güllü Hanım, yani bir anneye bunu sor, yani kimseye sorulmaz ama hani bunu şimdi izleyenler de merak edecek. Siz de biliyorsunuz ne soracağım ama şimdi biz o Biliyorum. fotoğrafı vermedik ama o short detayını özellikle söylüyorsunuz. Evet. Gördüm ben. Bir taciz, istismar herhangi bir şey var mı raporda? Raporda yok. Hı hı. Raporda yok. Raporda kafa arkası aldı darbe, kesici alet yani yaralaması diye geçmiş. Ama olay günü buna şey demişti uzman doktor. Yani %90 bu bıçak dedi. Oğlumun bana bıçaklandığını söyledi. Peki bu Beyazlı'nın kanında yasaklı madde çıktı diyorsunuz. Herhalde alkol de Kanında çıktı. idrarında da var. Evet. Bunun da idrarında da yasaklı madde var bu arkadan koşan katil zanlısının ve de şey de var. Hem yasak alkol de var mı? Vardır diye düşünüyorum. Alkol de varmış yani arkadaşlarının anlatmasıyla. Peki görgü tanıkları o gün orada saat 3'te 4'te döner yiyen ve ikisini de görenler nasıl davranıyordu diyorlar o Beyazlı için. Yani hani etrafa da böyle bir rahatsız edici bir hani vardır ya Evet, bir evet, videolarını, kamera kayıtlarını istedik. Böyle tuhaf tuhaf ha, hareketler. Sonra benim oğlumdan su istiyor. Oğlum ona suyu veriyor. İfadesinde diyor ki ben diyor kaşık istedim gelmedi. Bardak istedim gelmedi. Su istedim gelmedi. Çocuğum aynı dakikada suyu ona veriyor. Sonra diyor hani kamera görüntüsü çıkınca sonra diyor ben diyor su istedim diyor getirdi diyor. İlk istediğimde kardeş getirmedi. Kardeşim kaşık istedi gelmedi, bardak istedi gelmedi. Saat sabahın 3'ünde çocuk 12 yaşında bir çocuk istediğinde gelmedi diye böyle kovalayacak mısın pasaja kadar? Ya Hayır. bunlar yalan yani yalan. Çünkü ben oradaki tanıklara sordum ki dedim hani bir şey mi istedi vermediler? Yok dediler abla dedi o arkada oturuyordu. Bir ara senin oğlun dedi ona su verdi. Bir şey istemiyordu ama dedi gözleri kızarıktı böyle sallanıyordu. Ondan sonra el kol hareketleri bağırıyordu, çağırıyordu. İşte benim oğluma demiş ki sen bana terbiyesizlik yaptın. Ben sana gününü göstereceğim. Ondan sonra Bunlar, seni öldüreceğim. bunu görgü tanıklarının hepsi bunları ifadelerinde Var söylediler ve var evet tamam. var. Ve buna rağmen savcılık ötekini tutuklamadı. Çünkü öteki diyor ki dükkan içinde kovalamaca var müşterilerin içinde. Müşteriler dışarıda oturuyor yaz günü. Dükkanda sen varsın, senin arkadaşın var, benim oğlum var. Peki Ve Gül Hanım, benim o çok çocuğuma bağırıyor. yani hiçbir yerin 12 yaşında bir çocuk olduğu için ve 25 yaşında olduğu için karşı taraf bunu şakalaşmaymış, sinirlendim, onu yaptı, bunu yaptı, bardak getirdi, çatal getirmedi falan, geçiniz bunları. Şunu Yalan. soracağım. Şimdi 30'unda mahkeme var. Siz Evet. bu arkadaşı olanın, dışarıda olanın şu an tutuklu yargılanmasını istiyorsunuz tahmin ediyorum. Evet. Ve de kasten adam öldürmekten yargılanmasını istiyorsunuz. Yani Evet. ihmal değil. Bu ihmal değil. Hı hı. Yani bu ihmali bir davranış asla değil. Benim çocuğum acı, işkence, eziyet, korku içinde can verdi. Yani bu normal bir durum değil. Benim çocuğum korkarak kaçıyor. Vücudu canlı canlı doğrandı. Gül Hanım Yani bu burada bir dava ihmal yok. Buradan kasten adam öldürme suçunun ötesi var.
Şimdi Evet. 30'dan devam ediyorum. 30 Nisan meselesinden. Şunu soruyorum. Avukatlarınız ne diyor? 30 Nisan'daki duruşma var önümüzde. Avukatlar ne diyor? Ne olabileceğini söylüyorlar Ya size. biz bu iddianameye itiraz bugün Hı, ettik. Çünkü tamam. bugün tebliğ geldi bize. Burada kasten adam öldürme suçu var. Yani bu artık yani 12 yaşında bir çocuk, yani benim çocuğum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. Bu vahşet yani. Yok, Yani vahşet, başka bunun şeyi yok yani. Bir açıklaması yok. şunu da soracağım size kapatmadan. Böyle davalarda şimdi o kovalama videosunu hepiniz hatırladınız diye tahmin ediyorum. Oradan herkesin aklında işte dönercide çalışan çocuk niye çalışıyormuş falan, bütün bunları geçtik. Ama kamuoyu oluşturulan bir dosya bu. Çünkü Evet, ne kadar sosyal medyada orada burada ses çıkarırsanız o kadar çok destekleniyor ve gündemde oluyor. Ben evet. bu işin siyaseti yok. Yani çocuk olduğu zaman söz konusu, bunun siyasi, insan canı olduğu zaman siyaseti yok, ama size böyle yetkili mercilerden ulaşanlar oldu mu? Yani bu siyasi partiler olur, işte yöneticiler, üst düzey emniyetten olur, bilmem. Birileri yanınızda oldu mu, aradı mı, sordu mu, gelen giden oldu mu? Olayın ilk zamanı çok gelen oldu ama ben yani kendim de değildim. Hani bir insan bilincini yitirir ya. Tabii ki. Sadece aklımda oğlum vardı ve o kadar kötü bir süreçti ki, yani ben size şunu söyleyeyim. Bir insan 20 günde 15 kilo verir mi? Ben verdim. Verirsiniz. Yani verdim, 20 günde verdim. Yani ben normal bir hayatta değildim. Yani sadece ayakta da duramıyordum. Gelen giden çok oldu. Allah razı olsun. Arayan, soran. Ha, hakkımızda evet bir sürü yalan yanlış haber yapıldı. Onu da Bir düzeltelim mi kapanışta? evet, Mesela bu dosyayı şöyle kapatalım. Sizin hakkınızda yapılan o yalan yanlış haberlerden biraz bahsedin ve o buradan düzeltin, öyle kapatalım. Ne söylendi sizin için? ya işte kimi işte çocuk çalışmak zorundaydı. Yok kendine kıyafet almak zorundaydı. Yok okul harçlığını çıkarmak zorundaydı. Yani çok şey duydum. Bizi bilen biliyor yani. Ben kendim destek olduğum çocuklar var. Yani bunlar söylenmez. Hani yapılan Yok. iyilik söylenmez. Ama ben çocuğumun hani gitmesini istemedim. Ben orada hani o çalışırken üzülüyordum. Ama en azından diyordum ki biliyorum ki nerede. Hem de bir sorumluluk Herhalde sahibi olur. İleride hani e, bir çalışma nedir, ekmek parası kazanmak nedir falan, bunu anlar öğrenir diye. Yoksa hani bunun altını çizelim. İhtiyaç yok, yüzünden 12 yaşında çocuğunu çalıştıran falan bir aileden bahsetmiyoruz ki, ihtiyaç yüzünden çalışan çocuklar var bu memlekette 12 yaşında. var, O ayrı bir şey. var. Var, Yani var. gecenin 4'ünde 5'inde kağıt toplayan çocuklar var sokaklarda. Ki benim çocuğum zaten o saate kadar çalışmıyordu. Olay günü hani kalmak istiyorum dedi. Ne olacak anne, ben dükkanda oturuyorum. Ve bunu ısrarla söyledi. Ve eve geldiğinde yine kızıyordum. Oğlum diyordum, milleti niye bekliyorsun sen? Sorumluluk sahibi bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Evet, çok Yaş sorumluluk sahibi, çok merhametli, çok güzel kalpli. Yani yolda yürüse karınca incinmesin diye yolunu değiştirir. Cebinde 1 lira harçlığı olsa o sokak hayvanlarına mama alırdı. O Temmuz sıcağında kaplarla şöyle camdan izlerdim. Su taşırdı. Göl var ileride evimize yakın. Anne derdi, ekmek verir misin? Balıklar aç kalmasın. Ve o balıklara her gün ekmek dağıtırdı. merhametli, Olmazsa merhametli, Olması aynen. Derdi anne, terbiyeli. harçlık verir misin? Çok saygılı. Herkes çok seviyordu. O kadar seviyorlardı ki herkes. Yani herkes şokta. Bunun altını şeyden çiziyorum kapamadan, onu da söyleyeyim. Hani böyle orada diyor ya, şakalaştık işte, bana çatal. Yani Eyüp Can'ı anlayın diye annesi şöyle anlatıyor. Hani çatal vermeyip de böyle kafanıza çatal atan çocuklar da var. Öyle bir çocuktan bahsetmiyoruz. Yani o 25 yaşındaki şahsı tahrik edebilecek, ki zaten hiçbir şekilde tahrik olamaz. Hiçbir şey bunun sebebi olamaz da, bir saygısızlık yapacak, küfredecek, bilmem ne yapacak bir çocuktan bahsetmiyor olduğumuzun da altını çizmek istedim. Çok teşekkür ederim Evet. olduğunuz için Güllü Hanım. Ben teşekkür Takipçi ederim. olacağız. Çok sağ Yani olun. Çok teşekkür ederim. demek inşallah buradan izleyicilere şöyle sesleneyim. Yayını beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız, izlerseniz, Eyüp Can'ı takipçisi olursanız çok
Bu hepimizin sorumluluğu esasında. Yani bunu sizden kendi adıma rica ediyorum ama hepimizin de sorumluluğu olduğunu hatırlatıyorum. Tekrar tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok Ve teşekkür ederim. sevgili seyirciler, dediğim gibi bölümü paylaşın, beğenin, takipçisi olun meselenin. Ben bugün bu bölümü şöyle kapamak istiyorum Güllü Hanım. Siz buradan yetkililere de seslenebilirsiniz. Siz buradan bir seslenişte bulunun. Öyle kapatalım. Ben kendi adıma veda edeyim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Pelinçin'in YouTube kanalını izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Bölüme yeterince ilgi göstereceğinizi de düşünüyorum. Ne olur sahip çıkın bu işe. Buyurun siz kapatın. Ben Eyüp Can'ın davasına herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bugün benim evladıma yapılan başka çocuklara da yapılacaktır. Başka anneler ağlamasın, çocuklar öldürülmesin. Gerçekten yani bu dayanılacak bir acı değil. Buradan Adalet Bakanımıza da sesleniyorum. Davamıza sahip çıksın. Halka da sesleniyorum. Herkes ayaklansın. Çünkü bugün yani Eyüp Can'a yapılan bir vahşet, başka bir şey değil. Benim oğlum gelmeyecek. Ben onun adaleti için savaşacağım. Ömrümün sonuna kadar o katillerin en ağır şekilde cezalandırılması için savaşacağım. Ama başka çocuklar öldürülmesin. Çok teşekkür ediyorum. Yani, Takipçisi olacağız. sağ olun, Sağ Allah olsun. olsun. De tekrar yayın yapıyor olacağız. Herkes kendine dikkat etsin efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.